Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu file bluzu yapıyoruz. Hem çok şık, hem daima moda, hem de birazcık farklılıkları var. İncecik, güzel, dantel zarafetiyle bir file oldu. Ben çok beğendim. Dilerim siz de beğenirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Keyifli seyirler. Bluzumuza zincir atarak başlıyoruz. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 145 tane zincir attım. 2 numara tığ ve İtalyan mercerize ip ile örüyorum. Şöyle bir ipim var. Sarma ip, markası yok. Kilo ile aldım ve başlıyoruz efendim bu zincirlerin her birinin üzerine sık iğneler yapmaya. Ne yaptığımızı hemen anlatıyorum. Bu yakadan başlayan çok farklı bir file. Bugüne kadar yaptığımız filelerin biraz daha değişiği ama çok güzel bir şey olacak. Bunu ister bir bluz olarak değerlendirin, ister uzatıp elbise olarak değerlendirin. Günlük hayatta da plajda da kullanabileceğiniz şık kıyafetler yapacağız. Şimdi efendim ikinci sıramız, şunu da belirteyim, 5 ve 5'in katları olmak zorunda filemizin özelliğinden dolayı. Ve başlıyoruz efendim, bir zincir çekiyorum ki benim alttaki 5 ve 5'in katları zincir sayım bozulmasın. Klasik sık iğne yapıyorum bu sırada ve daha sonra buluşuyoruz. Evet, bir sıra sık iğne yaptım, klasik sık iğne ve döndüm arkadaşlar. Görüyorsunuz, incecik incecik İtalyan merserize ile tek kat örüyorum. Genelde biliyorsunuz iki kat yapıyorum. Yıllar önce bir tek kat yapmıştım, böyle incecik dantel gibi. Çok güzeldi. Yine onu denemeye karar verdim. Tek kat örüyorum. Şimdi burada ben burayı düzelteceğim ve artık yakamızı yuvarlak bir şekilde örmeye devam edeceğiz. Onun için şöyle düzgün bir şekil yapmalıyım ki tekrardan sökmeyelim. Birazcık kıvrılıyor ince tığ ince iple ördüğüm için. Şöyle güzelce sakin sakin düzeltmeye çalışıyorum. Şurada ilmek kaydırmayla hemen şuraya bağlanıp yukarıya çıkıyorum. Yukarıya da ister zincirle çıkın, ister başka bir sürü yöntem var. Ben de sayfamda zaman zaman gösteriyorum. İstediğiniz şekilde çıkın. Şimdi burada ben örneğe odaklandığım için onunla uğraşamayacağım. Yanına da bir tane daha trabzan yaptım. Şöyle görünebiliyor mu? Ben azıcık kameramı indirmek istiyorum. Evet, sanırım şimdi daha iyi olacak. Çünkü örnek kurulumu önemli. Şöyle bir tane zincir, 3 tane zincirle yukarıya çıktım. Bir de yanına üçlü bir trabzan yaptım. Yani bizim yan yana 2 tane trabzanımız oldu. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aşağıda da 1, 2, 3 zincir atlıyorum. Dördüncü zincirime batıyorum. 1, 2, 3'te çektiğim trabzanımı yaptım. Yanına tekrar 1, 2, 3'te çektiğim ikinci trabzanımı da yaptım. Şöyle bir görüntümüz var. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir atlayıp dördüncü zincirime birinci trabzanımı yapıyorum. Beşinci zincirime de ikinci trabzanımı yapıyorum. Şimdi burada anlıyorsunuz neden 5 ve 5'in katları şeklinde örmemiz gerektiğini. Şimdi bu sırayı da böyle yaptıktan sonra bir üst sırada buluşacağız. Başladığımız noktaya geldik. Burada ilk trabzan kabul ettiğim 3 zincirimin tepesine batarak ilmek kaydırmamı yaptım. Bu noktaya geldiğimizde bir zincirle yukarıya çıkıyorum ve yine aynı noktaya batarak bir sık iğne yapıyorum. Yandaki trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Aradaki 3 zincirimin üzerine de aradan geçerek 3 tane sık iğne yapıyorum.
Sonra yine trabzanlarımın tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. Ve bu sıramızda böyle devam edecek. Bu sıradan sonra ayrımlarımızı yapacağız. Bluzumuz yine yakadan başlayıp reglan şeklinde hem ön arka hem de kollar şeklinde ilerleyecek ve aşağıda bitecek. Ben bluzum diyorum ama elbise de olabilir, bluz da olabilir. Orasına herkes kendisi karar verecek. Şimdi sık iğne sıramı ördüm geldim. Şimdi arttırma sırasına geçeceğimiz için önce biz burada kaç tane kutucuğumuz var onu saymalıyız ki burada kolları ön ve arkayı ayırabilelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. 30 tane kutucuğumuz var. Yani burayı nasıl ayıracağız derseniz 9 9 18 ön ve arka olsa geriye kalıyor 12. 6'şar kol yapmaya karar verdim. Ön ve arkayı eşit yapacağım. Bu zaten bayağı bir salaş bir bluz olduğu için öne kaydı, arka dar oldu, ön geniş oldu falan filan gibi konulara takılmayacağım ve eşit yapacağım. Şimdi beraberce arttırma sıramıza geçelim. Şurada ben hemen bir düzenleme yapayım. Birazcık sökmüş de olabilirim. Çekiştirdim buraya otururken. Burada 1, 2 ve 3. sık iğnemi de yapıyorum. İlk trabzanımın tepesinde olan sık iğnemin içerisinden ilmek kaydırma yaptım. Tekrar bir ilmek kaydırma yapıyorum. İkinci trabzanımın tepesindeki noktaya. Ve başlıyorum. 1, 2, 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. Bu benim ilk trabzanım olacak. Ve aynı noktaya tekrar batarak bir tane daha 1, 2, 3 kere de çektiğim trabzanımı yaptım. 1, 2 zincir çektim. 3 zincir pardon çektim. Ve şurada ilk trabzanımın tepesinde olan sık iğnemin tepesine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Yanına bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Ve bu sıra 3 zincir 2 trabzan 3 zincir 2 trabzan şeklinde devam ediyor. Şurada bir kaydırma yapmışım. Size de tam bunu söyleyecektim. Trabzanların tam tepesine gelmesine dikkat edin diyecektim ki kendim hata yaptım. Neyse, hatayı göstermek daha kolay ki siz de aynı zamanda görmüş olduğunuz olanları. Hemen yandaki sık iğnemin tepesine üçlü trabzanımı yapıp 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Bu sırayı böyle tamamlamayacağız. Ben şimdi az önce 9 9 ve 6 6 demiştim. Onları işaretliyorum ki artış noktalarını yapabilelim. İşaretlerimi yapıp dönüyorum. Artışları anlatıyorum. Evet, işaretlerimi aldım geldim arkadaşlar. Hepsine görüyorsunuz işaretlerimi koydum. Ben ön arka ve kolları eşit yaptım. Yani ön arka 9, kollar 6. Eğer bir tane fazla küpçüğünüz, şuradaki filiniz fazla geliyorsa onu öne verebilirsiniz. Gayet de güzel olur. 2 tane eğer küpçüğünüz fazla geliyorsa ön ve arka olarak file bluzlarda eşitlemenizi tavsiye edeceğim. Bir de size şu püf noktasını vermek istiyorum. Burada ilk işaretimizi aldıktan sonra başlangıç yerindeyiz, görüyorsunuz. İlk işaretimizi aldıktan sonra ilk olarak arkanın sayısını işaretleyip buraya işaretinizi koymalısınız. Çünkü buradaki birleşim noktası sol arkaya gelirse, eğer illa ben arkaya kolyemi takacağım, kolye arkadan gözükecek demediğiniz sürece gözümüze çarpan bir nokta olmadığı için arkada olması her zaman iyidir. Dikişte ve örgüde de bu uygulanır. Artışlarımızı nasıl uygulayacağımız noktasına geldik. Burada görüyorsunuz, ilmek kaydırarak bir sonraki trabzanın tepesindeki sık iğnenin üzerinden
önce 3 tane zincir yapıp birinci trabzanımızı oluşturmuştuk ve hemen aynı noktaya batarak da ikinci trabzanımızı yapmıştık. Devamını burada dönüşte yapıp ortada birleştireceğiz. Orada öyle olması gerekiyor ki öyle bıraktım. Şimdi burada yine artış noktasına geldik arkadaşlar. Burada ne yapıyorum? İlk trabzanımın tepesine battım. Trabzanımı yapıyorum. Yani aslında ben şu an sık iğneye battım ama trabzan diyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Ve ikinci trabzanımı da yapıyorum. 1, 2, 3 zincirimi burada da yaptım. Ve yandaki sık iğnemin, trabzanın üzerindeki sık iğnenin hemen üzerine batıyorum. İpimin içerisine girdim. Buraya da battıktan sonra trabzanımı yaptım ve yine aynı noktaya batarak trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir ve artık yandaki noktalara geçiyorum. Yani biz burada artışımızı yapmış olduk arkadaşlar. Şuradaki artışımızda normal filede yaptığımız gibi dönüşte şuraya 2 tane trabzan yapıp bir zincir çekip tığıma dolayıp sanki bir trabzan yapıyormuş gibi yapıp üçünü birden alarak defalarca göstermiştim ama yine arada gösteririm size. Orada bizim bağlantı noktamızı kuracağız. Burada 3 zincirimiz olduğu için belki üçünü birden almaz da minik bir ikili trabzan yaparız. O daha uygun olur. Göz kararı o noktaya geldiğimde onu bir bakacağım. Bu sırayı bu şekilde tamamladıktan sonra artışlarımızı yaptıktan sonra bir üst sırada sık iğnelerimizi yapacağız. Aynen bir alt sırada yaptığımız gibi ve ondan sonra da artışlarımız devam edip gidecek. Ta ki koltuk altına kadar istediğimiz kol genişliğine ulaşana kadar başlangıç noktasına geldim. Burada ne yapacağımızı da hemen anlatmak istiyorum. Burada 2 trabzanımız olduğu için diğer filelerden farklı gözüküyor. Sadece tek farkı şu arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Şurada sık iğnemizin tepesine batıyorum. Bir trabzanımı yaptım. Aynı noktaya bir daha batıyorum. İkinci trabzanımızı da yapıyorum. Ve burada bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. İlk trabzan kabul ettiğim zincirimin tepesine battım. Ve burada 3 zincir çektiğim için şu aralarda filen boyunca hep 3 zincir olacak. Burada birinci zincirimi çekmiştim. İkinciyi de şuradaki 2 tane ipi alarak yaptığım bölümü kabul ediyorum. Ve bu da 3. zincirim oluyor. Böylece aradaki zincir oranını da bozmamış oluyorum. Aslında aynı, özü aynı. Sadece burada 2 tane trabzan var ve birazcık farklı bir file örüyoruz. Evet, bir üst sıradayız ve bu sırada da ne yapıyorum? Hemen bir zincirle ortada birleştirdiğim noktadan yukarıya çıktım ve 4 tane sık iğne yapıyorum buradaki boşluğa. Diğer tarafı da dolanıp geldikten sonra 4 sık iğne yapacağım. Çünkü üstte yine 2 trabzanımız olacak. Arada 3 zincirimiz olacak. Yine filelerimiz artmaya devam edecek. Onun için bu şekilde yapıyorum. Şuralarda da direkt olarak 8 tane sık iğne yaparak devam edeceğiz. Evet, ince ince örülen bir file bluzdan bahsediyoruz şu an. Bu bluzumuz şu an istediğim boyuta gelmedi. Kameraya sığmıyor. Bu noktada size anlatmak istediklerim var. Hemen onunla devam edeceğiz. Şu an böyle görüyorsunuz, yaka kenarları sanki kıvrım kıvrılmış gibi gözüküyor. Şuradaki bölümü de henüz birleştirmedim. Hemen katladığımızda olana bakalım. Katlıyorum. Şöyle tek elimle ne kadar becerebileceğim bakalım. Böyleyken de hafif kıvrılmış gibi, ama şu sol arkadaki bölümü birleştirdiğimizde ve şu kolumuz bizim olması gereken yerde olduğunda, bu kolumuz olması gereken yerde olduğunda çok güzel bir yuvarlaklığımız olacak ve yakamız da gayet de güzel kayık bir yaka gibi duracak. Şimdi şurada kolumuzu katladıktan sonra şuradan şuraya olan ölçünüz çok önemli. 1,
Kol genişliğini ne kadar istiyorsunuz? Çok önemli. 2. Ve sizin bu bluzunuz nerede bitecek? Göbek üstünde mi bitecek? Göbekte mi bitecek? Basende mi bitecek? Yoksa kalçada mı bitecek? Nerede bitirmek istediğinize karar veriyorsunuz. Bunu elbise olarak bitirmeye karar veriyorsanız eğer kesinlikle kalça ölçünüz çok önemli. Üst bedeni, alt bedeni yine ölçüyorsunuz. Hangisi genişse ona göre bir ölçüm yapıyorsunuz. Eğer elma tipiseniz, göğüs çevreniz geniş ise, omuzlarınız geniş ise, kalçanız dar ise göğüse göre, armut tipiseniz, eğer kalçadan aşağıda veya kalçada yapacaksanız kalça ölçünüz çok önemli. Şimdi ben bunu kalçadan aşağıda yapacağım. Hala elbise mi yapayım, tunik mi yapayım karar veremediğim için kalçayı baz alıyorum. Tunik de olsa kalça civarında olması gerekiyor. Onun için şu bölümü ölçtüm ben şimdi. Tam 50 santim, 50 de arka, 100 santim ama benim bir 4 artı bolluğa ihtiyacım var. Yani 104 artı bolluk kadar bir santime ihtiyacım var. Bunun için de yaklaşık bir 3-4 santim bolluk yapmak istiyorum. Salaş olsun istiyorum. O yüzden de 4 santim yapsam 108 santim kadar şu kısmı genişletmeye devam edeceğim. Dolayısıyla kollarım da genişleyecek. Ondan sonra birleştirip beraberce öreceğiz. İlk kez kanalıma bu video ile gelmiş olanlar için artı örgüye yeni merak sarmış, yeni başlayan arkadaşlarımız için şu konuyu bir vücut üzerinden, bu vücudu baz almayın, biraz çirkin oldu ama konuyu anlamamıza yeterli olacak, anlatmak istiyorum. Şimdi bizim bluzumuz şuradan başlıyor arkadaşlar. Yakadan başladık. Reglan gidiyor. Kola kadar gidecek bu. Böyle arta arta gidecek. Kolu ister şurada bırakın, ister şurada bırakın, ister dirsekte bırakın, ister bilekte bırakın, ister ellerinizin üzerine kadar, parmaklara kadar örün. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Zaten böyle bluzların en güzel özelliği istediğiniz gibi hamur gibi oynayabiliyorsunuz. Şimdi geldik. Burada da hemen bir rengi değiştirmek istiyorum. Şurada bizim göğüs çevresini ölçtüğümüz bölüm var. Yere paralel alıyoruz ölçümüzü. Eğer bu modeldeki gibi göğüs çevreniz kalçada şuradan şuraya kadar bir genişlik, bel, şurası da basen. Şimdi bu bluzu nerede bitirmek istediğinize karar veriyorsunuz. Bu bluz şurada mı bitecek? Bunları da yeşil yapalım. O da karışmasın. Şu yeşil sanırım güzel. Şurada mı bitecek? Belde mi bitecek? Basen üstünde mi bitecek? Basende mi bitecek? Kalçada mı bitecek? Biraz daha aşağı mı inecek? Dizde mi bitecek? Yoksa ayak bileklerinde bitecek? Ona da karar veriyorsunuz. Ve ondan sonra yapmanız gereken en önemli ölçüyü alıyorsunuz. Kalça ve şurada bunu da pembe yapalım. Kalçayı ve göğsü ölçüyorsunuz arkadaşlar. Kalçadan aşağıda isteyenler için anlatıyorum burayı. Kalçadan ve basenden yukarıda isteyenler için göğüs ve baseni baz alıyorsunuz. Şimdi kalçadan aşağıda isteyenler için anlatıyorum. Kalça genişse kalça ölçüsüne kadar şu bizim kol altından gelen genişlemeyi devam ettiriyorsunuz. Kalça ölçünüz 120 ise şuradaki sizin ön beden ve arka beden toplamı 120'yi geçmeli. Kalçaya birebir oturmamalı, bolluk olmalı ki siz o kıyafetin içinde rahat hareket edin. Kıyafet üzerinizden aksın gitsin, güzel, dökümlü, akışkan bir kıyafet olsun. Streç gibi durmasın, kalıp gibi durmasın. Bu sizin kıyafetinizi ucuz ve çirkin gösterir. O yüzden ne kadar dökümlü ve akışkan ve vücudunuzun ölçülerine uygun yapılmış o kadar iyi. Diyelim ki göğsünüz geniş. O zaman da göğüs ölçünüze göre yapıyorsunuz. Yani hani bu elma armut tip olayı var ya. İnsanlar göğüs, kalça ve bel 90-60-90 herkes olamayacağına göre zaten böyle bir ölçü artık günümüzde yok. Zaten sağlıklı bir ölçü de değil. O yüzden hangisi genişse 88 olur göğüs, kalçada diyelim ki 95 oldu. O zaman kalçaya göre veya göğüs 100, kalça 88. O zaman göğüse göre.
Anladığınızı düşünüyorum ve devam ediyoruz. Ben şimdi kalçadan aşağıda bir model ördüğüm için kalça benim 104'tü. Artı 4 santimde bolluk yapacağım. Yani 108 santim civarında bir genişliğe ihtiyacım var şurada. Şimdi burada bir durum var. Kolu söküyorum. Çünkü çok geniş oldu. Göğüs için ölçü değil de kalçaya göre ördüğüm için kalça geniş, göğüs daha dar olduğu için benim vücudumda armut tipli bir vücut olduğum için kol geniş oldu arkadaşlar. Şimdi burada ben kolu söküyorum. Yeni baştan bir işlem yapacağım. Siz bu aşamada lütfen giyiyorsunuz ve aynaya bir bakarak kolunuzu bir ölçüyorsunuz. Çok mu geniş, çok mu dar veya birazcık bolluk olsa ben onu idare ederim mi diyorsunuz. Burada bir karar vermeniz gerekiyor ki benim gibi sökmeyin. Ben bayağı da bir örmüştüm. Dirseğe kadar geldim ama yanlış hesap Bağdat'tan dönüyor. Kolumun bir tanesini bitirdim. Görüyorsunuz. Hiçbir artış yapmadım. Kol altında bir küçük değişikliğimiz var. Onu anlatacağım zaten size. Olduğu gibi ördüğümde yeniden söktüm. Çünkü çok bol oldu. Bu da sanki birazcık İspanyolmuş gibi oldu. Hiçbir arttırma yapmamama rağmen güzel bir bitiş oldu. Bunu sağ kolumda olduğu gibi bırakabilirsiniz veya kısa kollu, dirsekte biten turvakar kol yapabilirsiniz veya tam bileklerde biten kol da yapabilirsiniz. Fazla hareket etmemeye çalışıyorum çünkü kadrajdan çıkıyorum. Acemi olduğum için. Belde de tam göbek deliğimin hizasında bitirdim burayı ve şimdi yeniden ip takıp şuradaki ipimi tabi devam ettireceğim. Bu sıra eksik kalmasın. Bu sıradan hemen sonra göbek deliğinden hemen sonra arka ve ön bölümü iki ayrı şekilde öreceğim ki burası yırtmaçlı olsun. Yanlar yırtmaçlı olsun ve daha rahat bir bluz olsun istiyorum. Birçok file ördüm biliyorsunuz. Bu da böyle bir model olsun. İkinci bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.